Benim adım Buğra Ali Sarkın, 18 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Space Soldiers takımına bir yıl önce transfer oldum. Benim adım Can Zantares, 4 kardeş. 22 yaşındayım. Kurulundan beri Space Soldiers takımında oynuyorum. Merhaba, benim adım Engin Küpeli. Benim nickname oyun içerisinde Major. Space Soldiers içerisinde bir sene içerisinde transfer oldum ve Paris'te yaşıyorum. Ben Çağatay Sedef, oyundaki nickname'im Respe. 24 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır bu oyunu oynuyorum. Aynı zamanda da bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Soldiers 3 yıl önce kuruldu. Ben kurulundan beri takımın oyuncusuyum. Avrupa'da kazanan tek Türk takımı. Birçok kazandığımız kupa var. Yani Türkiye'de bu işin öncüsü diyebilirim yurt dışı bazında. Gittiğimiz en büyük turnuvalardan birisi ESL One Cologne. Önümüzde çok büyük bir turnuva var. İyilik Boston Minor turnuvası. Şu an takımımız için çok önemli. Yani Türk Counter-Strike tarihinde çığır açacak bir turnuva. Umarım başarılı oluruz. Şöyle söyleyebilirim. Bence motorun en büyük özelliği 240 Hz olması. Daha önce ben 144 Hz oynadım. 240 Hz alınca gerçekten oyunun akıcılığı bir farklı oluyor. Oyunun içindeymişsiniz gibi. Yani oyunu gerçekten yaşayarak oynuyorsunuz. Monitör ile alakalı ilk izlenimin 240 Hz olması. Bu oyunu cidden çok akıcı ve yumuşak bir görüntü sağlıyor oyuna. Bireysel olarak bu ekranın duygularım gerçekten üst seviye bir ekran. Markette bugün oyuncu profesyonel olarak en iyi şekilde oynamak istiyorsanız kesinlikle bu ekran lazım. Çünkü genelde opsiyonlar gerçekten çok iyi ve benim tercihim oyun profesyonelci oyuncu gibi bu ekran gerçekten markette dediğim gibi en iyisini sadece almanız lazım. Benim için en önemli şey kendi evimde nasıl oynuyorsam o şekilde turnuva gittiğimde de zaman oynayabilmem. Motorun arkasındaki olan sayılar gittiğim zaman turnuva alanlarına aynı göz ayına sahip olmamı sağlıyor. Bence en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Oyun oynayanlar da bilir ki oyunda akıcılık çok önemlidir. Bu sizin oynayışınızdan etkileyecek bir şeydir, özelliktir, ayardır. Bu bizim oyuncular için çok güzel bir şey olmuş. Ben çok beğendim. Önceden ben 120 Hz oynuyordum fakat bir yarışma oldu bizim takımımızla İsel Kolonya'da. İsel Kolonya'da 240 Hz ilk defa kullandık ve gerçekten bu değişi hissettim. Yani 120'den 200'e 40 geçmeyi büyük bir fark var ve herkes o oyuncular hissedebilir bunu. Gerçekten değişik bir fark ve bu bakısında sonra 200'e 40 oynadığım zaman gerçekten 120'ye geçip zor oluyor. Yani insan 200'e 40 Hz'e kalmak istiyor. 4 ve 240 Hz arasındaki fark, dağlar kadar fark var arasında. 240 bayağı iyi ve çok smooth, çok akıcı bir oyun var. Yani tavsiye ederim herkese güzel olmasını. Ekstra olarak şunları söyleyebilirim. Monitörün yan panelleri kapattığınız zaman daha fazla fokus olabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, tamamen dış dünyadan kendinizi arındırıp sadece ekrana dikkat fokus olabiliyorsunuz. Bu oyuncular için de çok önemli bir şey. Çok büyük katkı sağlamış oyuncunun fokus, konsantre olabilmesi için. Yandaki çıkıntılar sayesinde, kalkanları sayesinde dışarıdaki ışığı hapsederek daha net bir görüntü sağlıyorsunuz. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim, oyun içinde karanlık yerleri aydınlatmak için Black Equalizer ayarı var biliyorsunuz ki. Bu ayar da çok gelişmiş olarak ben gördüm. Yani herhangi bir sıkıntı, bir zorluk çekmedim ayarı yaptığım zaman. O yüzden güzel, hoşuma gitti bu ayarda. Black Equalizer özelliği sayesinde karanlık yerleri çok iyi aydınlatabiliyorsunuz. Monitörün arkasında numaralar var. Her oyuncunun bir göz ayarı vardır. Kendi ayarı diyeyim. Arkadaki numaralar sayesinde gittiğiniz bir turnuvada ya da başka bir yerde ya da monitörünüzün bir ayarı değiştiği zaman tekrar kendi ayarınızı alabiliyorsunuz. Arkadaki rakamlar sayesinde. Aynı zamanda şöyle bir alternatif yönü var. Üstünüz zaman kulaklık şeyini asabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey olmuş monitörün tasarım olarak.
O da beğendiğim yönlerinden bir tanesi. Bildiğiniz gibi monitörün kulaklık aparatı var. Kulaklığı takmadığınızda oraya koyarak kirlenmesini ve kırılmasını önleyebiliyorsunuz. Yani güzel bir aparat. için önemli bir şey göz ayarıdır. Ya, arkada da gördüğünüz gibi sayılar var. O sayılarla evimde oynadığım gibi gittiğim turnuva alanlarında da aynı göz ayarına sahip olabiliyorum. Oynamadığım zamanlarda genelde FPS One modunu kullanıyorum oyun oynadığımda. Ama onun dışında genellikle çok dizi ve film izliyorum. Ayarlarımı değiştirmeden Movie moduna geçerek filmleri daha rahat, gözü yormayan şekilde izleyebilirim. Oyuna geri döndüğümde tekrar FPS One moduna giriyorum. Yani genel olarak oyuncular, e-spor oynayan insanlar saatlerce bilgisayarın başında kalıyorlar. Bu bizler için çok önemli bir şey çünkü göz yorgunluğu oluyor biliyorsunuz ki. BenQ'nun şöyle söyleyeyim, 240 Hz'den dolayı inanılmaz akıcı olduğu için oyun göz yorgunluğu çekmiyorsunuz. Bu da ekstra özelliklerinden bir tanesinin olduğunu söyleyebilirim.